Finans dünyasının o karmaşık görünen labirentlerine hoş geldin. Bugün herkesin dilinde olan ama pek az kişinin tam olarak içini dışını bildiği bir konuya, yatırım fonlarına odaklanacağız. Herkes paranı yatırıma koy diyor ama kimsenin yüzlerce şirketi tek tek analiz edecek ne zamanı ne de bilgisi var. Peki finans dünyasının bu sonuna bulduğu o dahiyane çözüm, yani yatırım fonları, gerçekten senin için mi çalışıyor yoksa sadece onları kuran bankalar için mi? Gel bu mekanizmanın motorunu söküp bir parçalarına ayıralım. Ama başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Eğer bu sohbetimizi YouTube'dan izliyorsan, Lojitüb kanalına abone olarak bize destek olabilirsin. Ve biz de o klasik ama çok önemli hatırlatmayı yapalım. Bu sohbette duyacağın hiçbir şeyin doğrudan bir yatırım tavsiyesi olmadığını, amacımızın sadece finansal okuryazarlığı arttırmak olduğunu en başta belirtelim. Her yatırım kararı kişisel bir karardır ve risk içerir. Kesinlikle öyle. Şimdi en temelden başlayalım. Fon dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Bazen bir emeklilik planında çıkıyor karşına, bazen bankanın mobil uygulamasında. Bu yapı tam olarak ne işe yarıyor? Fon özünde kolektif bir güç yaratma fikri. Şöyle düşün, senin, benim, bizim gibi binlerce, hatta 10 binlerce insanın küçük birikimleri tek bir büyük havuzda toplanıyor. Ama bu para o havuzda öylece beklemiyor tabii. Harekete geçiyor bir şekilde. Aynen. Bu devasa sermaye, profesyonel portföy yöneticileri tarafından önceden belirlenmiş bir stratejiyle yönetiliyor. Amaç basit. O birikmiş parayı çeşitli yatırım araçları kullanarak organize bir şekilde büyütmek. Yani aslında bir nevi finansal bir imece usulü, herkesin tek tek yapmaya gücünün yetmeyeceği bir şeyi bir araya gelerek mümkün kılmak. Tam olarak bu, hatta bu fikri en iyi anlatan benzetmelerden biri lojistikten geliyor. Tek bir palet malı diyelim, İstanbul'dan New York'a göndermek istersen, bu senin için aşırı pahalı ve verimsiz olur. Mümkün değil zaten tek başına. Ama senin gibi yüzlerce şirketin paletlerini bir araya getirip dev bir kargo gemisini doldurduğunda birim maliyet inanılmaz düşer. İşte fonlar da paranın kargo gemileridir. Küçük birikimleri toplar, birleştirir ve normalde tek başına ulaşamayacağın küresel piyasalara ulaştırır. Güzel benzetme. Peki bu gemiler hangi limanlara gidiyor? Yani bu toplanan paralar nerelerde değerlendiriliyor? Sanırım tek bir fon türü yok. Hem de hiç yok. Yatırım evreni kadar geniş bir yelpaze var aslında. Ama kolaylaştırmak için bunları temel risk seviyelerine göre birkaç ana kategoriye ayırabiliriz. En temkinli yatırımcıdan başlayalım mı? Başlayalım. Diyelim ki param var ama bir sonraki hamleni düşünmek için birkaç ay beklemen gerekiyor. Ve bu sürede de enflasyona karşı erimesin istiyorsun. İşte burası para piyasası fonlarının alanı. Anladım. Bu fonlar genellikle gecelik repo, mevduat gibi çok düşük riskli, kısa vadeli araçlara yatırım yapar. Amacı para kazandırmak değil, paranın alım gücünü korumaktır. Adeta paranın güvenli otoparkı gibi. Güzel. Otoparka bıraktığın arabadan zenginleşmesini beklemezsin. Sadece güvende kalmasını istersin. Peki, benim risk iştahım var, param benim için gerçekten çalışsın, büyüsün diyenler için ne var? Asıl aksiyon burada başlıyor sanırım. Aksiyonun kalbi kesinlikle hisse senedi fonlarında atıyor. Bu fonlar topladıkları parayla borsada işlem gören şirketlerin hisselerini alırlar. Mesela bir BIST 100 fonu aldığında aslında Türkiye'nin en büyük 100 şirketine tek bir tuşla ortak olmuş oluyorsun. Vay canına. Ya da bir Amerikan teknoloji hisseleri fonuyla Apple, Google, Microsoft gibi devlerin büyüme potansiyeline yatırım yapabilirsin. Potansiyel getiri burada en yüksektir ama. Madalyonun diğer yüzünü unutmamak lazım, risk de en yüksektir. Tabii. Borsa bir günde %5 yükseldiğinde keyfin yerine gelir ama Ama %5 düştüğünde de o fonun değeri aynı oranda erir. Dalgalanma budur işte. işte bu noktada çok kritik bir ayrım devreye giriyor sanırım. Bu hisse senedi fonlarının içinde de farklı felsefeler var, değil mi? Yani bazıları en iyi hisseyi ben bulurum derken bazıları daha farklı bir yol izliyor. Harika bir noktaya değindin. Bu, fon dünyasındaki en temel tartışmalardan biridir. Aktif yönetim ve pasif yönetim. Aktif fonlarda başında bir portföy yöneticisi ve analist ekibi bulunur. Bu ekibin tek işi piyasayı yenmeye çalışmaktır. Yani
doğru hisseleri doğru zamanda alıp satarak endeksin üzerinde bir getiri sağlamaya çalışırlar. Adeta bir ralli pilotu gibi düşün. Sürekli manevra yapıyor. Kulağa harika geliyor. Yani uzmanlar benim için en iyi hisseleri seçiyor. Bundan daha iyisi ne olabilir ki? İşte işin ilginçleştiği yer burası. Diğer yanda ise pasif fonlar var. Genellikle endeks fonu olarak bilinirler. Bu fonların bir yöneticisi en iyi hisseyi seçme iddiasında değildir. Tek bir amacı vardır. Belirli bir endeksi, mesela BIST 100'ü veya Amerika'daki S&P 500'ü birebir taklit etmek. Yani piyasayı yenmeye çalışmıyor. Hayır, amacı piyasanın kendisi olmak. O endekste hangi şirket hangi ağırlıkta varsa fon da gidip o hisseleri aynı ağırlıkta alır. Bir pilotu yoktur, adeta bir otopilot sistemidir. Peki neden birisi piyasayı yenmeye çalışan bir ralli pilotu yerine sadece yolu takip eden bir otopilotu tercih etsin ki? Mantıksız değil mi biraz? İki temel sebepten, maliyet ve istatistikler. Aktif fonları yöneten o uzman ordusunun bir maaşı var ve bu yönetim ücretlerine yansır. Pasif fonlar ise çok daha ucuzdur. Ama daha da çarpıcı olanı şu: onlarca yıldır yapılan akademik çalışmaların neredeyse tamamı uzun vadede o pahalı aktif fonların %80 ila 90'ının basit ve ucuz bir endeks fonunun getirisini geçemediğini gösteriyor. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Yani ralli pilotlarının çoğu basitçe otoyolda sabit hızla giden otopilota yeniliyor. Bazen en akıllı hamle en basit olanıdır. Bu söylediğin çok önemli. Yani o kadar analiz, o kadar uzman günün sonunda piyasanın ortalamasını bile yakalayamıyor. Peki bu ikisinin arasında ne otopark kadar sıkıcı ne de ralli pisti kadar tehlikeli, daha sakin bir otoyol yolculuğu isteyenler için bir seçenek yok mu? Elbette var. Orası da borçlanma araçları fonlarının alanı. Bu fonlar hisse senetleri yerine devlet tahvillerine, hazine bonolarına yatırım yapar. Aslında sen bu fona yatırım yaparak devlete veya büyük şirketlere borç vermiş oluyorsun. Onlar da sana belirli bir vadede, önceden belli bir faiz getirisi ödemeyi taahhüt ediyor. Daha öngörülebilir yani. Çok daha öngörülebilir ve istikrarlı. Getirisi hisse senetleri kadar yüksek değildir ama portföye bir denge unsuru katarlar. Anladım. Ana kategoriler bunlar. Peki ya biraz daha farklı tatlar arayanlar? Mesela ben paramı altına bağlamak istiyorum ama evde külçe altın saklamak istemiyorum. Ya da faiz hassasiyetim var. Fon dünyasının bunlara bir cevabı var mı? Kesinlikle var. İşte burada kıymetli madenler fonları ve katılım fonları gibi alternatifler devreye giriyor. Kıymetli madenler fonları fiziksel olarak altın, gümüş gibi emtialara yatırım yapar. Böylece hem saklama derdinden kurtulursun hem de küçük miktarlarla bile altına yatırım yapabilirsin. Katılım fonları ise faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için. Bu fonlar faiz içermeyen yatırım araçlarına yönelir. Örneğin katılım bankacılığı prensiplerine uygun sukuk veya İslami finans kriterlerine uyan şirketlerin hisselerini alırlar. Anlaşıldı. Yelpaze gerçekten de çok genişmiş. Peki bu profesyonel yönetim, bu kargo gemisi hizmeti, bu ralli pilotları, bunların hepsi bir maliyet yaratıyor olmalı. Bu işin perde arkasındaki matematiğini biraz konuşalım. Cebimizden tam olarak ne çıkıyor? Çok doğru bir soru. Bu hizmetin iki temel maliyeti var. Birincisi yönetim ücreti. Fonu yöneten portföy yönetim şirketi bu hizmet için fonun toplam büyüklüğü üzerinden yıllık bir yüzde alır. Bu oran Türkiye'de genelde yıllık %1 ile 3,5 arasında değişir. Yani %1, 2 ne kadar fark yaratabilir ki? Küçük görünüyor kulağa. İşte bileşik getirinin gücü ve maliyetin yıkıcı etkisi burada devreye giriyor. Basit bir hesap yapalım. Diyelim ki 100 bin liralık bir yatırım yaptın ve yıllık ortalama %20 büyüyor. Eğer fonun yönetim ücreti %2 ise senin net getirin %18 olur. %3 ise %17'ye düşer. Tamam. İlk yıl aradaki fark çok küçük görünür. Ama 20 yılın sonunda o yıllık sadece %1'lik yönetim ücreti farkı yüzünden cebine girecek paradan 150 bin liradan fazlasını masada bırakmış olursun. Vay canına. O küçük görünen yüzde uzun vadede servetinin önemli bir kısmını eritebilir. İşte bu yüzden pasif fonların düşük maliyetleri bu kadar büyük bir avantaj sağlıyor. Bu gerçekten çarpıcı bir hesap.
O küçük yüzdelerin uzun vadedeki etkisi devasa olabiliyor. Peki ikinci maliyet neydi? Devletin payı sanırım. Evet, ikincisi de stopaj, yani vergi. Fondan bir kar elde ettiğinde bu kar üzerinden devletin aldığı vergidir bu. Adı üstünde kaynağında kesinti. Yani para senin hesabına geçmeden önce fon şirketi tarafından otomatik olarak kesilir ve vergi dairesine ödenir. Bu oran fonun türüne göre değişir. Devlet genellikle hisse senedi yatırımlarını teşvik etmek için hisse senedi yoğun fonlarda stopajı %0 olarak uygular. Ama bir para piyasası fonunda bu oran %10'a kadar çıkabilir. Bu da önemli bu faktör tabii seçim yaparken. Peki tüm bu maliyetlere ve aktif yöneticilerin istatistiksel başarısızlığına rağmen bankalar ve aracı kurumlar neden sürekli yeni fonlar kuruyor? Bize bunları bu kadar hararetle öneriyorlar. Onların asıl motivasyonu ne? Bu işin ticari boyutunu anlamak çok önemli. Bankaların motivasyonunu 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, tahmin edebileceğin gibi sürdürülebilir gelir. O konuştuğumuz yönetim ücretleri piyasa yükselse de düşse de banka için düzenli ve öngörülebilir bir gelir akışı demektir. Anladım. Sürekli akan bir musluk yani. Aynen. İkincisi, müşteri bağlılığı. Senin paran onların fonundaysa o parayı başka bir bankaya taşıma, başka bir yatırım aracına yönlendirme ihtimalin azalır. Seni kendi ekosistemlerinin içinde tutmuş olurlar. Yani aslında bankanın önceliği benim paramı büyütmekten çok kendi düzenli gelirini garantilemek ve benim müşteri olarak içeride tutmak. Öncelik sıralaması kesinlikle bu yönde. Üçüncü motivasyon ise ölçek ekonomisi ve uzmanlık göstergesi. Binlerce müşterinin 500 lirasını, 1000 lirasını tek tek yönetmeye çalışmak imkansız. Ama o binlerce kişiden toplanan milyonlarca lirayı tek bir havuzda yönetmek operasyonel olarak çok daha kolay. Aynı zamanda bu, kurumun piyasaya "biz bu işi biliyoruz, uzmanlarımız var" demesinin bir yolu, bir nevi prestij meselesi. O zaman tüm konuştuklarımızı toparlayacak olursak, fonlar, bireysel yatırımcının sermaye ve bilgi eksikliğini gidermek için tasarlanmış, kolektif gücü kullanan son derece pratik araçlar. Tek bir işlemle onlarca hatta yüzlerce farklı varlığa yatırım yapma imkanı sunuyorlar. Kesinlikle öyle. Ama en kritik uyarıyı sona sakladım. Fonlar sihirli bir değnek değildir. Asla ve asla risksiz, garantili kazanç vaat etmezler. Eğer birisi sana böyle bir şey söylüyorsa, orada bir sorun var demektir. Bu çok önemli. Fonların sunduğu şey risksizlik değil, yönetilen risktir. Yani riskleri senin adına profesyonellerin çeşitlendirme yoluyla dağıtması ve yönetmesidir. Ama risk, denklemin her zaman bir parçasıdır. Amerikan teknoloji hisseleri fonu aldıysan, Nasdaq borsası düştüğünde o fonun değeri de kaçınılmaz olarak düşecektir. Bu çok önemli bir ayrım. Riski yok etmiyor, sadece yönetiyorlar. Bu yüzden hangi fona yatırım yaptığını, içinde ne olduğunu, aktif mi pasif mi olduğunu, ne kadar risk aldığını ve en önemlisi bu hizmet için ne kadar maliyet ödediğini bilmek, bilinçli bir yatırımcı olmanın ilk adımıdır. Bugün fonların temel mantığını, türlerini, maliyetlerini ve arkasındaki ticari mantığı oldukça derinlemesine inceledik. Umarız aklındaki o fon nedir sorusuna net ve işe yarar yanıtlar bulabilmişsindir. Sohbeti kapatmadan önce sana bir düşünce egzersizi bırakalım mı? Kendi kişisel hedeflerin için bir fon yönettiğini hayal et. Bu bir dünya seyahati fonu olabilir, bir kariyer eğitim fonu olabilir. Bu fonun portföyünde hangi varlıklar olurdu? Sadece kenara ayırdığın para mı? Yoksa bu hedefe ulaşmak için ayırdığın zaman, öğrendiğin yeni beceriler ve kurduğun insan ilişkileri mi? Belki de yönetmemiz gereken en değerli fon, kendi geleceğimize yaptığımız yatırımların bütünüdür. Bu derinlemesine incelemeyi beğendiysen, YouTube'daysan beğen tuşuna basmayı ve Lojitube'a abone olmayı unutma. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.